Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz ya da yılbaşı çam ağaçlarını süslemekte kullanmak için top anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Yılbaşı topu anahtarlıklarını istediğiniz renk kombinlerini uyarlayarak örebilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Anahtarlığın yapımı için gerekli olan malzemeler Himalaya, Himagurumi, koton iplikler. İstediğiniz türde farklı markalarda koton ipler kullanabilirsiniz. İçinde gold ya da gri tonlarında simli ip, 2,5 milimetre tığ, 1 adet anahtarlık klipsi, iğne ve topların içini doldurabilmek için boncuk elyafa ihtiyacımız olacak. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına yeşil renk ile ilk düğme attıktan sonra çok sıkı olmayan 18 zincir yaparak başlayalım. ...18 zinciri yaptım. İkinci zincirden ve üçüncü zincirden ilmek çıkartarak tığda bekleyen 3 ilmeği birlikte kapatalım. Şimdi son bir zincir kalana kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine sık iğne yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincirin içerisine 2 tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım ve yapmış olduğumuz 18 zincir ile birinci sıradaki sık iğne sırası burada yapacağımız topların yüksekliğini göstermektedir. Daha yüksek bir top yapmak istiyorsanız zincir sayısını istediğiniz kadar yükseltebilir ya da düşürebilirsiniz. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve ilk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldim ve şu an yan yana ikinci sırada toplam 15 tane sık iğne yaptım. Sıranın sonunda 2 tane ilmek kaldı. 16. ilmek ve son ilmeğin de içerisinden ilmek çıkartarak toplam 17 ilmek olmuş oldu. Bu 3 ilmeği birlikte kapatacağız. Fakat bu son 3 ilmekte renk değişimi yapacağımız için simli ip ile devam edeceğiz. Benim simli ipim ince olduğu için 2 kat yaparak kullanacağım arkadaşlar. Buradaki 3 ilmeği birlikte kapatalım. Bir zincir, yeşil ipi keselim ve her iki ipi alttan yürüterek deseni çevireceğiz. Şimdi 2 sırada bir desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar alttaki ilmeklerin arkasından sık iğne yaparak devam edelim ve 17 ilmeği mutlaka her sırada korumaya devam edelim. Üçüncü sırada simli ip ile şu an yan yana 15 tane sık iğne yaptım. Son ilmeğin arkasından
2 tane daha sık iğne yapacağız ve yine toplam 18 tane ilmek elde etmiş olacağız. Bir ve ikinci sık iğneyi yaparken ana renkte kullanacağımız beyaz renk ile devam edelim. Ana renkteki renkleri 2 sıra, simli ipi ise daima 1 sıra olarak öreceğiz. Bir zincir, deseni çevirelim. Yeşil rengin ikinci sırasını tekrar edelim. İlk ilmeğin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar arkadan sık iğne yapalım. Şu an 15 tane sık iğne yaptım. 2 tane ilmek kaldı. 16. ilmek ve son ilmeğin içerisinden de 17. ilmeği çıkartarak tığda bekleyen 3 ilmeği birlikte kapatalım. Bir zincir, deseni tekrar çevirelim. Yeşil rengin ikinci sırasını tekrar edelim ve ilk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. ...15. sık iğneyi yaptım. Son ilmeğin arkasına 2 tane daha sık iğne yaparak toplam 17 ilmeği tamamlamış olduk. Ve son 2 ilmek kaldığı zaman tekrar simli iple devam edeceğimiz için ipi burada keselim. Ve son 2 ilmeği simli ip ile kapatalım. Bir zincir, tekrar deseni çevirelim. 2 sırayı tamamladığımız için tekrar yeşil rengin birinci sırasını tekrar edelim ve ilk ilmeğin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Şu an 15 sık iğne yaptım. 16. ilmek ve 17. ilmeği de alarak tığda 3 ilmek olduğu zaman tekrar yeşil renge geçiş yapalım ve 3 ilmeği yeşil renk ile kapatalım. Bir zincir, deseni çevireceğiz ve burada beyaz ip ile simli ipi kesebiliriz. Tekrar deseni çevireceğiz ve ikinci sırayı takip edeceğiz. Buradaki renk değişiklikleri sizin kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Mutlaka her 2 sıradan sonra desen tekrarı yapacağız. Ve burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, bakın bir tarafta desen yukarıya doğru çapraz ilerlerken diğer tarafta da yukarıya doğru azaltarak devam edeceğiz. Ve daima sıranın başında ilk ilmekten başlayarak devam edeceğiz. Burada önemli olan desenin son sırası ve birinci sırada daima son ilmeğin tepesine çift sık iğne yapacağız. Desenin ikinci sırasında ise 15 sık iğneyi yaptıktan sonra son 2 ilmeği birlikte kapatarak bir tarafta artırma yaparken aynı anda azaltma yaparak yukarıya doğru yükselteceğiz. Bakın burada sıranın başı olduğumuz için daima ilk ilmeğin arkasından başlayarak sık iğne yapacağız demiştik. Sıra sonuna kadar sık iğneyi yapacağız. Baktık burada yukarıya doğru bir artış söz konusu. O yüzden son ilmeğin tepesine 2 sık iğne yapacağız. Deseni çevirdiğimiz zaman yine sıranın başındaki ilk ilmekten başlayacağız. Bakın bu tarafa doğru da desen azaldığı için son 2 ilmeği birlikte kapatarak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edelim. Deseni yukarıya doğru yükselttim ve 3 rengin toplamında 30 sıra yaptım arkadaşlar. Yeşil ve beyazı 2 sıra olarak ördüm.
ortalarda kullanmış olduğumuz simli ipten ise bir sıra olarak deseni yukarıya doğru yükseltmiş olduk. Yeşil rengi toplam 1, 2, 3, 4, 5 kez kullandım. Yine beyaz rengi de 5 kez kullandım. Burada deseni bitirirken simli ipin bir sırasını örerek deseni bırakmanız gerekiyor. Ve tabanda yeşil renk ile başladığım için simli ipten önce de 2 sıra beyaz renk kullandım. Ve burada bir tarafta ipi iç taraftan gizleyerek yürütmüştük zaten. Diğer taraftaki ipleri ise desenin arka tarafından ve ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde gizledik. Şimdi buradaki ters yönden dikeceğimiz için buradaki ipler iç kısımda kalacak ve şu şekilde birleştirerek iğne yardımı ile dikme işlemini yapacağız. İlmekler karşılıklı birbirine bakacak vaziyette ipi öncelikle sabitleyelim. Ve dikme işlemini yaparken simli ipin arkasındaki tek kanadı kullanarak dikme işlemini yapalım arkadaşlar. Ve tüm ilmekleri de diktiğimize göre bu şekilde bir daire oluşturmuş olduk. Şimdi burada zikzaklar yaparak büzme işlemi oluşturacağız. Şimdi bu desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve elyafla iç kısmını dolduralım. Tekrar topun üst noktasında da tabanda yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ederek büzme işlemi yapalım ve kapatalım. Evet, buradaki açıklık tamamen kapandıktan sonra şimdi anahtarlık klipsini takabiliriz.
Ve en son bu iğneyi de topun altından çıkartarak ipi gizleyelim ve saklayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi anahtarlık klipsini de taktık ve oldukça muntazam oldu. Klips yerine ip takarak çam ağaçlarınızda süsleme olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak videolarda yorumlara belirtmenizi rica ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.